Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda çok önemli bir Ekvator'da muhabbeti olan bir konu üzerine konuşuyorum. Bildiğiniz üzere ben önceden bir video çekmiştim. Demiştim ki yani yabancı dil öğrenmek güzel bir şey. Ben kendime niye yabancı dil katmaya çalışıyorum? O konuda bir konuşacağım aslında. Genelde dostlar korkudan bir şey değil. Ama hani sosyal medyanın ana dili mesela İngilizcedir. Şimdi Almanca, Fransızca bilmem nece var da çoğu globalde İngilizce içerik üretir. Fransızlar da öyledir. İtalyanlar da Almanlar da. Hani dostlar velhasıl kelam geçelim konuya. Benim bu işi kendime yapma sebebim şudur. Dil öğrenme sebebim şudur. YouTube'da hani bildiğiniz üzere globale çıkabilmek için İngilizce içerik üretmek lazım. Globale çıkmak öyle kolay bir şey değil. Global, küresel de içerik bir üretim faaliyetin olması için İngilizce öğrenmen lazım. Hani İngilizceyi öğrendin, öğrenemedin sıçtın. İmkanı yok yani. O küresele çıkmanın bir ihtimali, bir realitesi olamaz. Realite olmadığı sürece de sen bir şey kazanamazsın. Kazanamadığın sürece bir şey olamazsın. Dostlar Türkiye'de mesela BG yani 1000 izlenme başına gelen para 15 lira diyelim. Almanya'da, Fransa'da, orada burada gelen para bunun 3 katı, 4 katı diyelim. Şimdi ben burada Türkçe keşke global bir dil olsaydı da ben de ona göre içerik üretseydim. Keşke olsaydı. Ben de isterdim. Ama olmadığı için yapmıyoruz. Dostlar geri geldim. Şimdi yabancı dili ya kendime katma sebebim dediğim gibi küreselde içerik üretebilmek. Şimdi küreselde bir değerinin olabilmesi için küresel bir dili öğrenmen lazım. Ya İspanyolca ya Fransızca diyeceğim. Fransızca yok. Hani hadi İspanyolca birkaç yüzyıl önce falan global bir küresel bir dildi. O zaman öğrenseydik büyük bir ihtimalle iyi bir şey olabilirdi. Ama 100 yıl önce de biz yoktuk. Hani o yüzden öğrenmemiz de bir şey değiştirmedi. Ama şu var. Şimdi İngilizce olması şunu getirir dostlar. Hindistan da İngilizce konuşuyor. Kanada da Amerika da İngilizce konuşuyor. İngiltere de öyle konuşuyor. Ee, Mesela Flemenkler de İngilizce konuşuyor bazı bölgelerde. Hollanda'da mı, Belçika'da mı ne var. Çok 5 kilometrede bir dil değişiyor böyle. 5 kilometrede bir dil değişiyor. Dil değişiyor, dil değişiyor, dil değişiyor. O muhabbetten çok sıkıntı. Mesela bir yerde Fransızca konuşuyorlar. Bir yerde Almanca, bir yerde işte İngilizce derken öyle karışıyor. Mix oluyor anasını satayım. Hani karışmasa bile mix oluyor. Hani kafan karışıyor. Bir dili öğrenene kadar 5 dil öğrenmen ya da 3 dil falan öğrenmen lazım. O çok dönmeli dolanmalı bir iş. Sen dönmeli dolanmalı işi yapana kadar adam voleyi vurup kaçıyor. İşte dostlar benim öğrenmeye çalıştığım uygulama hangisi? Duolingo'dur. Duolingo'nun da bana önereni kimdi? Duolingo'yu öneren kimdi? Kuzenimdir. Kuzenimin kanalı yok, onu veremem. Ayrı bir şey. Şimdi dostlar, şöyle bir şey var. Duolingo'da ben hangi dilleri öğreniyorum? İtalyanca, Almanca, bayağı 3-4 tane dil öğreniyorum. Çalışıyorum daha doğrusu. Şimdi dostlar Almanca konuşmaya kalksam biraz mağara adamı gibi konuşacağım olmayacak. Yani onların yok bende. Ne denir? Dil yapısı yok. Ne denir? Adamların neydi ya? Aklıma gelmedi o kelime de. Adamların telaffuz yetenekleri bende yok ki abi.
Ben hani telaffuz edebileceğim kelimeleri bile telaffuz edemiyorken size nasıl anlatabilirim? Telaffuz yeteneğim yok ki benim şimdi. Size Almanca öğreniyorum diyorum da tamamıyla öğrenmem lazım. O telaffuzu kulağıma iyi yapmam lazım ki öğrenebileyim. Ki dostlar, hani ben bu dilleri aslında sadece YouTube veya benzeri yerler için hani kazanım olarak koymak için değil. İşte sallıyorum, Almanya'ya gittim, Almancam yok, nasıl iş göreceğim? Almanca'nın da olması lazım. Ya da İngiltere'ye gittim, İngilizce yok, nasıl anlaşacağım? Adamlar Türkçe mi konuşacağım? Ha, merhaba. Adam hello diyecek, ben merhaba diyeceğim. Olacak mı öyle şey? Yok, anlaşamayacağız. Olmayacak. Veya hadi Fransa. Fransızca konuşuyor adamlar. Ben Türkçe gittiğimde Türkçe konuşabileceğim mi adamlarla? Anlaşamayacağım. Gezintiye bile gitsem anlaşamayacağım. Ya da Hollanda. Adamlar 4 dil konuşuyor anasını satayım. Onlarla nasıl her dilden bir kuple bilsem bile yine kurtarmaz. Çünkü adamlarda 5 kilometrede bir dil değişiyor. 5 kilometrede bir dil değişiyor. Yani bir yerde İngilizce konuşuyorlar, bir yerde Fransızca, bir yerde Almanca derken öyle böyle gidiyor. Yani yakalayabilmen, hani alkol hiçbir şey dönüyorsun o şekilde işte. Beynin kalmıyor. Ben Rusça da öğreniyorum bir yandan dostlar. Şimdi Rusça bir kelime söyleyeceğim. Ama yani o mesela isim tanıtmak için kullanılan bir kelime. Kendini tanıtmak için kullanılan bir kelime. Minye Zabut. Mesela Minye Zabut Enes. Ich bin Enes. Ee, İspanyolca'da tanıtma büyük bir ihtimalle Biene vu mu? Öyle bir şey olması lazım. Tam ne olduğunu bilemiyorum. Ama şeyde merhaba mesela Fransızca'da bonjour. Ee, ya şunu söyleyeyim. Ee, dostlar, şimdi bu işlerin ana olayı, dil öğrenmenin ana olayı, ya bir dile odaklı olacaksın ya da her dile odaklı gidemezsin. Bir dili öğreneceksin, o bir dilleri hep ekte tutacaksın. Onları da daha sonradan öğreneceksin. Üstüne katarak gideceksin. Bitireceksin ilk önce bir dili. Sonuna kadar hani bir yılını o dile ayıracaksın. Hadi çok iyi anlıyorsan 3 ayda bile bitirebilirsin. Hadi max 6 de. 6 6 12 12 ayda da 6 ayını yaparsın Almanca, 6 ayını İtalyanca derken öyle gidersin tak 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 yaparsın bu işi. Ama bu dostlar, yabancı dil öğrenim meselesi çok önemlidir. Kendinize katmanız gereken bir gerçekliktir. Neyse dostlar, Duolingo'nun da linkini aşağıya vereceğim. Bu videonun aşağısında Duolingo indirme linki olacak. Direkt Google Play Store'dan gidip indirebilirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim o videoyu izlediğiniz için. Çok mutlu olurum. Bay bay. Bu uygulamayı da beğendiğim için öneriyorum size. Yoksa beğenmesem bir nevi bu reklam gibi oldu ama reklam değil. Çok güzel öğretiyor size. Oyun şeklinde öğretiyor. Kelime seçtirerek direkt öyle oldu bitti gitti getirmiyor konu. Dostlar. Yani güzel uygulama. Öneririm. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu videoda yorum atın. Görüşmek üzere.